Bugünkü sevimli küçük konuğumuz Eureka Mignon Casa. Eureka Mignon serisini tanıyorsunuzdur. Mignon serisinin içerisinde filtre için Filtro, daha sonra Chrono serilerini duyduk. Zamanla espresso için Specialita, hem espresso hem filtre demleyenler için Perfetto serisi. Bunlardan sonra şimdi karşımızda Mignon Casa serisi. Mignon Casa adından da anlaşılıyor. Evde kullanım için güzel bir espresso değirmeni ve bizim için şöyle bir anlamı da var. Türkiye'de sadece ve sadece Espresso Perfetto'da bulunuyor. Bize özel sunulmuş bir değirmen, kahve değirmeni. Şimdi Mignon Casa'nın özelliklerini size hızlıca anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Mignon serisinden tanıdığımız 250 gramlık hopperlar hepsinde aynı şekilde duruyor. Eureka'ya özel patentli silent teknoloji, yani sessiz öğütme teknolojisi Casa'da da aynı şekilde bulunuyor. Şimdi Casa'nın ayar mekanizması, biliyorsunuz bu modellerin kendileri arasında bazı farklılıklar var ve farklılıklar ve model isimleri bazen ayar mekanizmasına göre, bazen başka diğer bir özelliğine göre belirleniyor Eureka tarafından. Mesela Perfetto'da böyle bir ayar mekanizması vardı. Bu ayar mekanizması en sağa dönüyor, en kalına diyelim. French press için örneğin. Ondan sonra en inceye geliyor, işte espresso ve Türk kahvesine kadar. Daha sonra devam etmiyor, döndüremiyorsunuz. Ama espresso amaçlı olan Specialita serisinde ise çok daha geniş bir alanı size sunan farklı bir ayar mekanizması var. Casa serisi aynı Specialita'da olduğu gibi bu ayar mekanizmasına sahip. Siz kendi ayarlarınızı işte en inceden en kalına istediğiniz gibi çok daha geniş bir alanda yapabiliyorsunuz. Perfetto modelinde amaç filtre için işte demleme için bir ayar yapan, ondan sonra da süratle espressosunu gene bulmak isteyenler için tasarlanmış, düşünülmüş bir ayar mekanizması vardı. Ama işte espresso alanı biraz daha dar kalıyor bazen. Burada Casa modelinde bu çok daha geniş bir alana yayılmış durumda. Sessizlik biraz önce bahsettim. Hepsinde aynı şekilde var. Yani evde böyle gürültü edici bir değirmen sesi almıyorsunuz. Son derece sessiz. Kullanımda da görürsünüz zaten. Bu açılardan da çok başarılı bir değirmen. Casa modelinde 50 milim diskler var. Disklerinden sonra diğer bir özelliği şu ön taraftaki ayar mekanizmasını size göstermek istiyorum. Böyle biraz yaklaşalım. Ön tarafta ekran var. Ekranda görüyorsunuz 1 ve 2 numaraları var. Tamamen dokunmatik bir ekran. 1'e bastığınız zaman veya da 2'ye bastığınız zaman değişimleri buradan izleyebilirsiniz. Yani double espresso için ve single espresso için ayarlarınızı rahatlıkla Casa üzerinden yapabilirsiniz. Tabii ki bu ne demek? Biz genellikle bütün değirmenlerde, kahve öğütücülerinde hepsinde böyle bir dijital ekrana sahipse eğer, single espresso'da kullandığımız kahve miktarını, örnek veriyorum 10 gram ya da double espresso'da kullandığımız, yine örnek verelim 18 gram gibi kahve öğütümünü yapmış olduğumuz incelik kalınlık ayarına ve ön tarafta belirlediğimiz saniyelere göre sabitleyebiliyoruz. Yani portafiltremizi dayadığımız zaman bir double espresso yapacaksak
2 tuşuna basıyoruz ve orada istenilen miktarda, yani hedeflediğiniz 18 gram ise öğütmeyi sağlayabiliyorsunuz. Sonra da öğütücü kendi kendine duruyor. Ön tarafta portafiltreyi rahatlıkla yerleştirebileceğiniz de bir mekanizma var. Çalışabilir ya da durabilir. Portafiltre burada eller serbest şekilde durabiliyor. Böylelikle öğüttükten sonra alıp tamperinizle tamponunuzu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kaza modelleri 40 farklı renkte üretiliyor. Tabii bu kadar çok rengi getirmiyoruz ama biz de oldukça çeşitli renkler getirdik. Beğeneceğinizi düşündüğümüz çok farklı renk alternatifleri var. Bu arada Minion serisinde şöyle bir modeller arasında ayrım var. O da bazen kafa karıştırabiliyor. Burada görüyorsunuz şu ekran etrafı ve değirmenin üst tarafı krom kaplı. Bu krom kaplı olanların hepsi 16 CR modeli olarak tanımlanıyor. Eğer bu bölüm, üst bölüm ve ön taraftaki ekranın etrafı siyah mat olsaydı o zaman 15 BL olarak tanımlanan, işte Black'in ilk 2 harfini almışlar, BL olarak tanımlanan öğütücüler olacaktı. O yüzden bizim web sayfamızda ya da başka yerlerde, kataloglarda 15 BL ve 16 CR'yi gördüğünüz zaman Eureka Minion değirmenlerinin yanında bundan işte buradaki krom ya da siyah olduğunu anlamamız gerekiyor. Kaza modelleri 16 CR olarak geldi. Burada da şu anda örnekte işte sadece karşılaştırma yapmanız için koyduğumuz bir Perfetto modeli var. Bir de Specialty modeli var. Onlar da gene CR modeli olarak burada duruyorlar. Dediğim gibi renk imkanı çok fazla. Tamamen krom gövde olabilir ya da işte farklı renklerde olabilir. Eureka Minion'ların hopperları değişebilir. Bunların farklı koyu renkli olan, gri renkli olan, işte ışığı geçirmeyen modelleri de var. Bizde mevcut. Web sitemizde bunları inceleyebilirsiniz. Amaç zaten ev kullanımında mümkün olduğu kadar az çekirdeği hopper'ın içerisine koymak, sürekli hızlı tüketmek ve burada işte çok fazla çekirdek biriktirip onların bayatlamasını istemiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar az çekirdek koyarak bu öğütücüleri kullanabilirsiniz. Kaza modelinden farklı olarak Speciality'da ve Perfetto'dan da farklı olarak ön tarafta böyle bir portafiltre için ayar mekanizması olan bir portafiltre taşıyıcısı ya da çatalı mevcut. Kaza'da bu daha sade olan Perfetto modelini tercih edilmiş. Ancak arzu ederseniz tabii ki bunlar da opsiyonel olarak mevcut. İstediğiniz zaman bunlardan da alarak rahatlıkla Kaza'da kullanabilirsiniz. Böylelikle Kaza modelinizi daha da zenginleştirmiş, çeşitlendirmiş olabilirsiniz. Çoğu zaman bu Minion serisine baktığımızda kafa karışıklığı yaratabilir. O yüzden hani çok kısaca gene özetlemek istiyorum. Specialty Espresso için genelde tercih ediliyordu. Perfetto işte hem espresso hem demleme yapanların kolay eski ayarlarını bulmalarını sağlayan mekanizmaya sahipti. Ama Kaza modeli Specialty'nin çoğu özelliğini içeriyor ama bir yandan da fiyat performans açısından çok fazla öne çıkıyor. O yüzden Kaza modelinin bestseller bir ürün olacağını düşünüyorum. Tabii bütün Minion serilerinde kullanabileceğiniz, sevdiğiniz değirmeni evde kullanırken daha rahat tezgahınızı da koruyabileceğiniz Eureka'nın tezgah matlarından da bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi tam Minion gövdesine göre tasarlanmış, işte silikon bir mat bu. Ön tarafında fırçası, burada bir portafiltre istasyonu, yani daha doğrusu tamping istasyonu ve aynı zamanda da tamperinizi yerleştirebileceğiniz özel bir yuvası var. Yani genellikle öğütücülerin etrafında kahve artıkları vesaire olur. Bunları bir derli toplu tutmak istiyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir tezgah koruyucusu. Kısaca özetlemek gerekirse, böyle farklı ürünlerle kastimize edebileceğiniz, farklı renk seçenekleriyle bulunduğunuz ortamın dekorasyonuna uygun seçebileceğiniz, sessizlik özelliğiyle ve hızlı öğütmesiyle
ve ekranındaki özellikle bu touchscreen ekranıyla kolay kullanabileceğiniz, tabii bütün bunların yanında da güzel ayar mekanizmasıyla istediğiniz espresso incelik ayarlarında hassasiyet, çünkü bunlarda mikro ayarlama özelliği var, kademesiz. İstediğiniz ayarlara rahatlıkla ulaşabileceğiniz, evdeydik ama aslında kafelerde de belki bir ikinci değirmen, farklı bir çekirdek için kullanılabilecek bir değirmen olarak düşünebileceğiniz bir kahve öğütücüsü. Mignon serisi ve özellikle Mignon Casa. Bu arada size bir tavsiyem var. Espresso Perfetto'ya gelin. Bunun işte ayar mekanizması, ön tarafı, ekran vesaire her tarafıyla bir oynayın. Bir kurcalayın bu aleti. Korkmayın, hiçbir şey olmaz. Sonuçta kendiniz karar verin. Görüşmek üzere.